Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro ve Brent petrol hakkında teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de Cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'ye ilişkin raporunu açıkladı. Standard & Poor's, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu B pozitif, yerel para birimi cinsinden kredi notunun BB negatif ve kredi görünümünün ise durağan olarak teyit ederken yaptığı açıklamada ülke ekonomisinde yaşanılan son günlerdeki gelişmelerden sonra para politikasının öngörülemez olduğunu ve Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunu hala zayıf olarak gördüklerini açıkladı. Standard & Poor's, Türkiye'nin bu yıl ihracattaki toparlanma ve yurt içi talep artmasıyla birlikte %8,6 büyüyeceğini söylerken Türkiye'nin kamunun net borcunun 2021 yılı sonunda gayri safi yurt içi hasılanın %34'e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Standard & Poor's'un yaptığı tahminlerde işsizlik oranının 2021 yılı için %12,6, enflasyonun ise %17,3 olarak beklediklerini kaydetti. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin enflasyon oranının kuruluşunun derecelendirdiği 137 ülke arasında en yüksek enflasyona sahip olduğu 8. ülke olarak kaydetti. 2020 yılındaki büyük ölçekli kredi teşvikinin ardından zayıflayan aktif kalitesinin bankacılık sistemi üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulanırken, Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını %12,5'tan %10,5'a indirdi. Yabancı para mevduatının katılım fonundan Türk lirası mevduat katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında %18 olarak uygulanılan oranı %16'ya düşürürken, böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kullandıracakları kredi miktarında da dolaylı yoldan artırmaya çalışılırken, piyasa Türk lira bazında kredi maliyetlerini aşağı çekmeye çalışıyor. Bu hamleyle bankalar daha çok kredi verme imkanına sahip olabilecek ve Borsa İstanbul Yüz Endeksi küresel borsalara da paralel bir şekilde yükselişini sürdürerek %1,68 değer kazanımı ile 1480 seviyesinden işlemi kapatırken toplam işlem hacmi ise 21,8 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,65 ile metal ana sanayi olurken tek gerileyen sektör ise %1,39 ile turizm sektörü oldu. Dolar Türk lirasında ise rekor kırmayı sürdürürken bugün dolar Türk lirası 9,85 Türk lirasını test etti. Bugün yurt içerisinde Ekim ayına ait imalat güveni ve kapasite kullanım oranları açıklanacak. Kurdaki yükselişinde devamını beklerken Borsa İstanbul Yüz Endeksi için küresel borsalara paralel bir şekilde 1466 direncini de kırarak 1500 seviyesine doğru ilerlediğini söyleyebilirim. Oluşturduğu kanalın tepesi olan 1500 puan seviyesi oldukça önemli. Aşağıda ise 1466 desteğinin kırılması halinde yeniden satışların yaşanılacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan
İmalat PMI verisi beklentilerin altında 59,2 puan gerilerken son 3 aydır imalat PMI verisi de geri çekilmelerin yaşandığını görüyoruz. İmalat PMI verisi Mart'ın 2021 yılından bu yana en düşük seviyeyi gerilemesiyle birlikte hizmetler PMI verisi de beklentilerin üstünde 58,2 puan olarak açıklandı. Son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştığı görülürken bazı malların arz tedakinde yaşanılan sıkıntının devam etmesi imalat sektöründe ciddi baskılar yaratırken hizmet sektöründe ise görülen toparlanma ekonomiye dair iyimserliği de artırıyor. Küresel bazda enflasyondaki yükselişlerin kalıcı olmayacağını her fırsatta söylerken bu bağlamdaki itiraflarda peşi sıra gelmeyi sürdürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği belirtilirken faizleri artırmak için erken olduğunu ancak enflasyonun kalıcı olması halinde ve beklenenin çok fazla üzerinde hareket etmesi halinde faiz seçeneğini değerlendirebileceklerini de kaydetti. Powell, varlık alım programının azaltımına oldukça yakın olduklarını ve tapering'in 2022 yılının ortası gibi bitirileceğini ifade ederken, ayrıca enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zincirinin kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemel gelecek yıla kadar devam edebileceğini açıkladı. Ayrıca enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zincirinin kırılmasının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini de belirten Başkan Jerome Powell, bu durumun muhtemel gelecek yıla kadar da devam edeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, fiyat artışlarının 2022 yılının ilk yarısı boyunca yüksek kalmasını beklediklerini ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonun kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu yolundaki eleştirileri de kabul etmediğini söyledi. Cuma günü dolar endeksi hafif yükselirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşte gözlerimden kaçmadı. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bugün %1,66 seviyesinden işlem görürken bu zamana kadarki yaptığım analizlerdeki görüşlerimi aynen korurken dolar endeksinde ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi de sürdürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları Cuma günü karışık bir seyri kapatırken şirket bilançolarında pozitifliğine karşılık Powell'ın açıklamaları piyasalardaki karışıklığa da neden olduğunu söyleyebilirim. Euro bölgesi tarafında ise Cuma günü Euro bölgesinde büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat PMI verisi son 4 aydır sektörlerdeki daralmanın izlerini bizlere veriyor. Euro dolar paritesinde de satış baskısı sürerken 1,17 seviyesinin altında kaldığımız sürece her yükselişin düşüş fırsatı yaratacağını da vurgulamak isterim. Euro Türk lirasında ise rekor üstüne rekor kırılırken Türk lirasındaki zayıflık kurdaki yükselişinde devamını sağlayacağını düşünüyorum. Avrupa borsaları ise şirket bilançolarının iyimserliğiyle günü alıcılı bir seyirde tamamladığını söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda hafta sonu gelen haber akışı, Halk Bankası davasının devam edecek olması, 10 büyük elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi ve teknik olarak Türk lirası zorunlu karşılıklarda 2 puan indirilmeye gidilmesi sonrasında kurdaki yükselişinde devamını bekliyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde
Dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 9,75 ve 9,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,36 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda yükseliş geçen haftanın son işlem gününde Türk lirasında yaşanan değer kaybı ile birlikte 11,25 Türk lirası seviyesine kadar yükselişin gerçekleştiğini gördük. Bu haftada Türk lirası üzerindeki baskının devam ederek başladığını da söyleyebilirim. Bugün yurt içerisinde kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri açıklanırken Avrupa'da Almanya İFO İş Kimliği Endeksini de yakından takip ediyorum. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 11,40 ve 11,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11,25 ve 11 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar sonrasında sert bir şekilde düşen Brent petrol, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ham petrol stoklarının kritik seviyeye düşmesiyle Cuma günü tekrardan yükseliş gösterdi. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 84,80 ve 85,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılacak gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 83,60 ve 82,5 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a